Herkese selam. Hadi toplanın şimdi ekran başına. Son birkaç gündür üzerinizdeki o anlamsız ağırlığın, böyle durup dururken gelen ben ne yapıyorum bu hayatta veya şöyle en basit bir cümleyle bile kurarken dilinizin dolanmasının bir sebebi olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii. Hayır, sadece yorgun değilsiniz. Gökyüzü vites küçülttü ve biz de peşinden maalesef sürükleniyoruz. 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu resmen merhaba diyor ama dürüst olayım mı? Gölgesi zaten evinizin içine kadar girdi bile. Hani o ben bunu niye söyledim dediğiniz anlar, attığınız mesajın gitmemesi ya da hiç gitmemesi gereken kişiye gitmesi halleri var ya, işte bunların hepsi bu enerjinin ayak sesleriydi. Bu hafta hız yapan maalesef devrilir, büyük konuşansa altında kalır diyorum. Asıl bombayı patlatmadım. Asıl bomba 28 Şubat Cumartesi günü. Neden biliyor musunuz? Merkür ve Venüs öyle bir noktada buluşuyor ki zihinle kalp kafa kafaya çarpışacak. Evet, o asla yazmam dediğiniz eski sevgili bir gece yarısı bildirim olarak telefonunuza düşebilir ya da siz kendinizi onun profilinde böyle eski fotoğraflarına bakarken yakalayabilirsiniz. Evet, bunların hepsi yaşanabilir biliyor musunuz? İşte gökyüzü bu hafta size tek bir soruyu soracak. O defteri gerçekten kapattın mı yoksa sadece böyle üstünü örtüp geçiştirdin mi? Evet, Şubat'ta aceleyle atmış olduğunuz o imzanın, öfkeyle çektiğiniz o restin faturası maalesef Mart ayında kapınıza icra gibi gelir. Evet, çok ciddi söylüyorum. Benden söylemesi. Bu hafta kaçış yok, yüzleşme haftası. Eski defterler tozlu raflardan iniyor. Peki sen bu defterleri doğru okumaya hazır mısın? Bu da benim sorum olsun sizlere. Peki bu Merkür Retrosu herkesi mi yakacak diyeceksiniz değil mi şimdi Gökçe Hanım? Elbette hayır. Özellikle 3 burç var ki geçmişten gelen o yarım kalmış meseleyi bu hafta paraya veya kalıcı bir aşka dönüştürebilir. Onlar için bu hafta pişmanlık değil, ikinci şans haftası olacak. Peki sen hangi gruptasın? Şanslı tarafta mısın yoksa kriz yönetiminde mi? Evet, hepsini tek tek anlatacağım. Önce Koç burcuyla başlıyorum. Hazır mısın? Hadi arkana yaslan. Bakalım bizi bu hafta neler bekliyor. Evet, gelelim burçların hız tutkunu koçlara ve sevgili yükseleni koç olanlar. Şimdi bu hafta gökyüzü önünüze böyle koca bir dur tabelası koyuyor biliyor musunuz? Neden? Normalde sen evet kararını verir, arkana bakmadan yürürsün. Çok kararlısındır. Ama bu hafta o yürüyüş biraz böyle sendelemeli olabilir. 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu başlıyor. Ama senin kafanda böyle şimdiden sis bulutları oluştu bile desem, değil mi? Kafa sallıyorsun. Evet. Çünkü son birkaç gündür böyle elinden telefonun düşüyor, cüzdanını bir yerde unutuyorsun. Yoksa en yakın arkadaşına söyleyeceğin şey böyle gidip hiç alakasız birine mi anlatıyorsun, değil mi? İşte bunlara sakın şaşırma. Çünkü Merkür senin sabrını maalesef bu noktada sınıyor. Patronunla ya da müşterinle konuşurken işte ben gayet netim dersin. Ama karşı taraf seni sanki böyle Çince konuşuyormuşsun gibi dinler. Yanlış anlaşılmaların şahı, bakın yanlış anlaşılmaların şahı bu hafta senin kapında sevgili koç ve yükselen koçlar. O yüzden Perşembeden sonra büyük imzalar, ben bu işten çıkıyorum restleri. Bak çok önemli detaylar bunlar. Hepsini ne yapıyorsun biliyor musun? Bekletiyorsun, tamam mı? Hepsini biraz bekletiyorsun. Sabırsızlığın faturası bu ay maalesef çok tuzlu gelebilir. Yani acele edersen. Ama bekletirsen bu işten yara almadan çıkabilirsin. Evet, para işlerine gelince banka uygulamasına böyle girip taksit ödenmiş deyip sakın geçme. Bak çok ciddi söylüyorum. O dekontu bir kez daha kontrol et. Hatta döne döne kontrol et. İnternetten bir şey mi sipariş ettin? Beklediğin şey yerine bambaşka bir şey gelebilir. Ya da kargo yollarda sürünür, karışır. Değişik değişik haller. Küçük teknik aksaklıklar bak sinirini zıplatmasın benden söylemesi. Sadece retro klasiği de ve geç. Tamam mı? Ve asıl bomba. Cumartesi gecesi. Evet, 28 Şubat'ta Merkür ve Venüs böyle kol kola giriyor. Senin için anlamı ne diyeceksin şimdi, değil mi? Gece gelen o mesaj, hani o numarasını sildiğin ama böyle ezbere bildiğin o kişi var ya, ya biliyorsun sen onu. İşte o bir anda böyle ekranında belirebilir ya da sen
bir bakmışsın eski sevgilinin 2022 yılındaki böyle tatil fotoğraflarını beğenmişsin. Nasıl yapmışım bunu? Evet, zihnin yapma derken kalp ne diyecek biliyor musun? Hadi bir şans daha diyecek. Ama lütfen dikkat et, olur mu? Şimdi burada böyle tatlı tatlı anlattım da bu gerçekten hani aşk mı, yoksa Merkür'ün sana kurmuş olduğu gerçekten bir nostalji tuzağı mı? Ya tamam ya da devam demek için dünyanın belki de en kötü haftasındasın. Bak, bu kadar net söylüyorum. Sadece dinle ama ya hemen de karar verme. Evli ya da ilişkisi olan koçlarsa bu hafta sen beni eleştiriyorsun cümlesini böyle çok duyabilirsiniz. Eşine işte ekmek almayı unutma dersin. O da bunu zaten evle hiç ilgilenmiyorsun diye anlayabilir. Yani yanlış anlaşılmalara da oldukça müsait bir hafta. Anlaşılamadım galiba de ve ne yap biliyor musun? Konuyu kapat. Yani rest çekme ve frene bas derim. Evet, özetle koç, içinden gelen o ilk dürtü bu hafta senin maalesef dostun değil, tamam mı? Bunu da bir kere anlaşalım. Bir mesajı yazdıktan sonra şöyle bir dur, hatta sil, içine sinmiyorsa yeniden düşün, öyle yaz derim. Evet, geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Şimdi gelelim huzurunun bozulmasından, tadının kaçmasından hiç hoşlanmayan sevgili boğalara. Şimdi sevgili boğa, senin için bu hafta biraz test sürüşü tadında geçebilir diyelim, olur mu? Normalde çok sağlamcı insansın, bastığın yeri bilirsin ama gökyüzü bu hafta senin o meşhur konfor alanının ayarlarıyla biraz oynayacak. 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu başladığında senin o hiç şaşmayan mantık saatin vardır ya, biraz böyle teklemeye başlayabilir. Son birkaç gündür böyle evde hep durduğu yerde duran eşyaları bulamıyor musun? En sevdiğin kupan mı kırıldı? Yoksa tam evden çıkarken anahtarını böyle bir yerlerde mi unuttun ve unuttuğun yeri de unuttun? Merkür sana ne diyecek biliyor musun? Boğa, bak, bu hafta hiçbir şeyi otomatiğe bağlama. Özellikle iş yerinde ben bunu zaten biliyorum, ezbere yaparım dediğin o eski dosyalar, projeler önüne öyle bir gelir ki aman gerçekten bak, çok dikkatli ol. Perşembeden itibaren de büyük bir borç altına girmek, yeni bir yatırım hesabı açmak ya da hadi şu pahalı eşyayı alayım demenin, bir şey söyleyeyim mi? Hiç ama hiç sırası değil. Maddi konularda ise evet, sen parayı yönetmeyi, biriktirmeyi seversin ama bu hafta cüzdanın delik gibi gelebilir sana. Beklediğin o ödeme banka sistemindeki bir arıza yüzünden gecikebilir ya da böyle tam hani kenara para koydum derken de bir şey arıza yapabilir. Mesela buzdolabın arıza yapabilir. Özellikle internet üzerinden yapacağın alışverişlere de lütfen çok dikkat et, olur mu? Aldığın o çok kaliteli görünen ürün kutudan böyle defolu çıkabilir ya da kargoda kaybolabilir, başına bir şey gelebilir. Yani bu hafta fişlerini sakla, iade süreçlerine şimdiden zihninde hazır ol diyorum. Evet, gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe. Şimdi Merkür ve Venüs artık kol kola, ama bu sefer konumuz eski aşklar değil senin için. Eski fırsatlar ve yarım kalmış keyifler. Belki vaktinde böyle çok istedin ama şimdi sırası değil deyip alamadığın bir eşya olabilir, bir mülk ya da kaçırdığın bir maddi fırsat tekrar önüne gelebilir. Cumartesi günü senin için aslında ikinci bir şans günü. Ama bu şans böyle kalbinden çok, daha çok cüzdanına ya da evdeki huzuruna hitap edecek. Aile ve ilişkiler kısmında ise sevdiklerine karşı benim dediğim doğru, işte bu gibi şeyleri diretmek yerine, hani kendi haklılığını korumak ve bunu diretmek yerine bu hafta ne yap biliyor musun? Biraz daha esnek olmayı dene, olur mu? Yani inatlaştıkça, benim dediğim, ben dedikçe bu düğümün büyüdüğünü zaten göreceksin ve bu da seni tabii ki huzursuz ve mutsuz edecek. Özellikle neden söylüyorum biliyor musun? Aile parası ya da böyle ortak mallar konusunda bunu çoktan çözmüştük dediğim bir mevzu bir akrabanın ağzından böyle tekrar dökülebilir. İşte o yüzden söylüyorum. Sinirlenmeyeceksin, sadece dinleyeceksin. Çünkü biliyorsun retrolar eksik kalan parçayı tamamlaman için gelir. Anlaştık mı? Ve geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Evet. Haftanın belki de en kritik burçlarındansın sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Neden? Senin yönetici gezegenin Merkür ve 26 Şubat Perşembe günü geri gidiyor. Bak, altını çiziyorum. 26 Şubat Perşembe günü geri gidiyor. Yani senin zihnin, dilin, ne geliyorsa zaten bu dilimizden başımıza geliyor. Hızın bu hafta
oldukça sınavda. Yani normalde böyle kelimeler senin en güçlü silahındır. Evet. Ama bu hafta o silah maalesef geri tepebilir. Aman bak, aman diyorum, dikkat. Hafta ortasından itibaren özellikle İş hayatında çok dikkatli olman gerekiyor. Bir toplantıda kendini yanlış anlaşılmış hissedebilirsin. Üstlerine ya da böyle toplum önündeki duruşunla ilgili böyle küçük bir iletişim krizi haliyle büyüyebilir. Hani tahmin etmiyorsun aslında o kadar büyüyeceğini. Hani ne olacak ki dediğin şey ama büyüyebilir. Dikkat. O yüzden bu hafta belki de en büyük stratejin şu olmalı. Haklı çıkmak değil, sakin kalmak kazandıracak. Özellikle 26 Şubat Perşembe ile 1 Mart Pazar arasındaki o ani rest, o ani çıkışlar, ani açıklamaları ne yapıyoruz? Asla ve asla yapmıyoruz. Böyle zam, terfi, işte yeni pozisyon konuşmaları varsa da tonunu çok iyi ayarlayacaksın. Böyle üst perdeden konuşma. Olabildiğince sakin. Anlaştık mı? Evet, hak aramak başka bir şeydir. Köprü yakmaksa tabii ki bambaşka bir şey, değil mi? Yani aradaki o ince çizgiye ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Sizler için bir diğer önemli konu da maalesef eski meseleler. Daha önce böyle tamam hallettik dediğim bir iş, bir evrak, bir proje tekrar böyle gündemine gelebilir. Ya bu bir kötü bir şey mi? Hayır, tabii ki değil, ama hazırlıksız yakalanırsan haliyle zorlanırsın. Çünkü bir öncesinde hazırlığın yoksa tabii ki zorlanırsın. 28 Şubat Cumartesi günü Merkür ile Venüs kavuşuyor biliyorsun. Bu sende daha çok ne yapacak biliyor musun? Değer temasını çalıştıracak. Ben gerçekten takdir ediliyor muyum diye sorgulayabilirsin. Belki bir iş arkadaşından beklemediğin bir destek görebilirsin ya da tam tersine küçük bir soğukluk bile hissedebilirsin. Ama burada böyle hemen karar verme derim ben. Anlatabiliyor muyum? Hani gelen davranışa ve gelen yaklaşıma göre hemen karar verme derim. İçinde tart, bir düşün. Aşk kısmı. Evet, benzer bir durum aslında burada da var. Yani eski bir konuşma gündeme gelebilir, mesajlaşmalar artabilir ama senin için bu hafta asıl mesele ne biliyor musun? Kalp değil, duruş. Evet, kendini nasıl ifade ettiğin çok önemli. Yani ikizler, bu hafta senin için itibarı koruma haftası diyebilirim. Sosyal medyada yazdığım bir cümleden iş yerindeki bir espriye kadar aslında her şey yanlış anlaşılmaya o kadar açık ki ne yapıyorsun? Ağzından çıkan kelimelere, cümlelere çok ama çok dikkat ediyorsun. Yengeç ve yükselen yengeç. Evet, belki de haftanın en şanslı, hatta oh be diyecek burcusun biliyor musun? Evet. Sevgili yengeç, bakma sen böyle etrafındakilerin eyvah retro geliyor diye panik yapmasına. Sen rahat ol. Çünkü bu hafta gökyüzü senin için tersine değil, sanki senin eksikliklerini tamamlaman için böyle vites küçültüyor. Evet, senin için bu hafta yarım kalmışın zaferi haftası diyebilirim. 26 Şubat Perşembe günü evet Merkür retrosu başlıyor da senin üzerindeki etkisi korkutucu olmayacak. Tam tersi koruyucu olacak. Hani vaktinde böyle çok istediğin ama şartlar uymadı deyip de böyle rafa kaldırdığın o kurs, o küçük girişim var ya, işte o konu bu hafta tekrar beni hatırla diyerek güzel bir şekilde karşına çıkabilir. O zaman taşlar yerine oturmamıştı, değil mi? Karar verememiştin. Ama şimdi kontrol tamamen sende. Eğer elinde bitmemiş bir iş, yarım kalmış bir dosya varsa Perşembeden itibaren onları tamamlamak için gerçekten bak inanılmaz bir enerji bulacaksın. Bu fırsatı da değerlendir derim yani. Her zaman gelmez bu fırsat ayağına. Evet, hayat düzenine dairse belki böyle bir yer değişikliği düşünüyor olabilirsin. Bir taşınma ya da evin içinde hani o hiç bitmeyen düzenleme meselesi vardır ya. Böyle tekrar klasik bir şekilde gündeme gelebilir. Bunlarla da uğraşabilirsin. 26 Şubat Perşembe ile 1 Mart Pazar arasında geçmişte verdiğin bir emeğin karşılığını hiç beklemediğin bir şekilde alabilirsin. Ya bu illa böyle banka hesabına yatan bir para olmak zorunda değil mi? Her şeyde böyle para olarak değerlendirmemek lazım. Vaktinde birine yapmış olduğun bir iyilik sana, sen o zaman gerçekten haklıymışsın teşekkürü olarak dönmesi bile sana iyi gelmez mi? Evet, zaten bunlar ruhunu iyileştirmeye yetecek şeyler. Ve gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe. Evet, artık öğrendiniz. Merkür, Venüs böyle kol kola giriyor. Senin için bu
Kendi kıymetini fark etme anı. Anlaştık mı? Cumartesi günü şöyle aynaya baktığında ya da yaptığın işe odaklandığında ya ben gerçekten değerliyim ve bunu en çok kendime borçluyum diyeceksin. Bak bu çok güzel bir farkındalık. Sosyal çevrene de bakalım. Bir dostunla böyle aylar önce yarım bıraktığın bir konu, bir fikir tekrar gündeme gelebilir. Bu konular tekrar açılabilir. Ama bu sefer o fikir böyle paraya ya da kalıcı bir işbirliğine dönüşebilir. Ne kadar güzel. Gökyüzü sana korkma, geri dönüp bakmak her zaman kötü değildir. Bazen unuttuğun hazine tam da arkandadır diyor. Yani vakti saatinde değerlendirememiştin ama şu an o vakit o zaman diyor. Evet, bu fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirebilmen için gerçekten senin için güzel bir hafta. Vallahi sevgili yengeç ve yükselen yengeç olanlar retro haftasını belki de en şanslı kapatanlardansınız. Bilmiyorum. Evet, geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Evet, ormanların kralı. Evet, her zaman böyle en önde olmayı sever aslanlar değil mi? Sevgili aslan, bu hafta hayat sana ne diyecek biliyor musun? Biraz dur, kontrol et diyecek. 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu başlıyor da ama sen o meşhur sabırsızlığını böyle şimdiden hissediyor olabilir misin? Bence de hissediyorsun. Ama lütfen sakin ol, olur mu? Bu bir kriz değil. Sadece vites küçültme uyarısı. Şimdi hafta ortasından itibaren özellikle böyle uzaklarla ilgili planların, bir şehir değişikliği niyetin veya kafandaki o başka bir yerde her şeye böyle sıfırdan başlama hayalin varsa gökyüzü önüne böyle bazı pürüzler çıkarabilir. Yani sana ne diyecek biliyor musun? Hemen acele karar verme. Bir araştır, detaylara bak. O küçük puntolu sözleşme metinlerini 2 kere oku diyecek sana. Bak aslında seni uyarıyor. Kötü bir şey değil bu, değil mi? Ama biz hep yanlış anlıyoruz. Hep olumsuz olarak algılıyoruz. Halbuki değil. Retro seni engellemek istemiyor ki sadece gözden kaçırmış olduğun bir şey varsa buna bakmadan ilerleme diyor. Daha ne desin bu retro? Evet, iş ve kariyer tarafındaysa böyle kendini yeterince ifade edemediğini düşündüğün zamanlar var. Evet, yine o anlardansın. Toplantıda böyle bir fikir sunarsın, bir fikir verirsin. Herkes sana böyle boş boş bakar. Ve sen de bunu tabii ki hissedersin. Özellikle 26 Şubat Perşembe ile 1 Mart Pazar arasında böyle resmi dairelerle, bankalarla veya üstlerinle olan yazışmalarında çok net söyleyeyim mi? Evet, dikkatli ol derim. Yani bir belgenin eksik olması bütün süreci başa sardırabilir. Ben halletmiştim dediğin ne varsa üzerinden bir daha geç. Yani ne kaybedersin? En fazla birkaç saatin alır değil mi? Ama sonuçta üzülmezsin ya da hata yapmamış olursun. Peki 28 Şubat Cumartesi günü o Merkür ve Venüs buluştuğu anda neler olacak değil mi? Evet, geldiler yine kol kola. Şimdi bu kavuşum senin için aslında tamamen yanlış yatırımların iadesi demek. Yani şimdi ne demek bu? Açalım birazcık. Belki aylar önce böyle çok para verip aldığın ama böyle bir kenarda unuttuğun lüks bir çanta ya da bir ayakkabı ya da ne bileyim teknolojik bir aletin aslında ne kadar gereksiz olduğunu fark edeceğin bir süreç. Ya da tam tersi olabilir. Ben bunu vaktinde çok ucuza kaçırmıştım dediğin bir şeyin şu anki değerini görüp de şaşırabilirsin. Şimdi bu kısmı toparlayayım kısaca. Bu hafta senin için pahalı olanın değil de gerekli olanın haftası. Anladın mı? Yani o lüks çanta, lüks ayakkabı ne kadar senin için gerekliymiş. Belki de bunun pişmanlığını yaşayacaksın işte. Para ve harcama tarafı da evet oldukça kritik. Hatta bak çok kritik. İnternette böyle gezerken karşına çıkan o muhteşem fırsat aslında bir dolandırıcılık ya da ürünün böyle aşırı kalitesiz hali olabilir. Kredi kartı ekstrelerini, harcama dökümlerini bu hafta lütfen böyle gözlükle değil de böyle mercekle incele. Hiç haberin olmayan bir üyelik aidatı ya da unutulmuş bir borç tam da cumartesi günü ben buradayım diyebilir sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Evet, dikkatli olmakta fayda var. Ve geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Evet, gökyüzünün en titiz ve en detaycı burcu değil mi? Şimdi sevgili Başaklar, kemerini bağla. Uçmuyorsun, sakin. Çünkü yönetici gezegenin Merkür 26 Şubat Perşembe günü geri vitese takıyor. Eyvah Gökçe Hanım, ne oluyor? Her şey geri geri mi gidiyor? Aksilikler, olumsuzluklarla mı karşılaşacağız? Şimdi bu hafta senin için kontrol bende dediğin alanların aslında ne kadar hassas dengede durduğunu görme haftası. Anlaştık mı? Evet, sen planla yaşarsın.
programını yaparsın, listeni yaparsın, yedeklerini alırsın değil mi? Ama işte bu yüzden retro senin sistemini işte birazcık test edecek. 26 Şubat Perşembe'den itibaren o meşhur yapılacaklar listen uzadıkça uzayabilir. En güvendiğin o Excel dosyası bile hata verebilir. Yani demek ki bu hafta böyle çok plan program işe yaramayacak gibi görünüyor. Zaten kaydetmiştim dediğin işte o dosya bir anda böyle ortadan kaybolabilir. Tam sunuma gireceksin. Flash bellekte sorun çıkabilir. Fatura ödemesi son gün gelebilir. Banka sistemi kilitlenebilir. Ama mesele ne biliyor musun burada? Sadece teknoloji değil ki. Sen ben hallederim diyerek birçok şeyi üstleniyorsun ya. İşte retro da sana ne diyor biliyor musun? Her şeyi tek başına yüklenme. Neticede senin de hata yapma payın yüksek bir insansın değil mi? 28 Şubat Cumartesi günü Merkürle Venüs artık öğrendiniz. Evet kavuşuyor. Peki sizler için nasıl bir etki oluşturuyor? Senin için bu aslında yarım kalmış bir detay. Anlatabiliyor muyum? Geri dönüyor. Evet. Belki böyle aylar önce şimdilik idare eder dediğin bir teknik mesele yeniden gündemine gelebilir. Ama hemen burada bir ama. Çok dikkat et. O gün böyle gaza gelip de hemen bir işe girişme. Olur mu? Yani planını yap, notunu al, uzmanına danış. Büyük hamleyi böyle birazcık ertelet. Yani retroda hız önemli değil ki dikkat kazandırır. Anlatabiliyor muyum? İletişim kısmında da durum aslında tam bir sinyal karışıklığı. Şimdi bir şey böyle defalarca anlatmak zorunda kalabilirsin. Sen net söylediğini sanırsın da ama karşı taraf bunu çok bambaşka anlayabilir. Özellikle 26 Şubat Perşembe ile 1 Mart Pazar arasında böyle kardeşler bak önemli detaylar, komşular bak önemli ya da yakın çevreyle kim haklı tartışması değil, kim kimi yanlış duydu karmaşası yaşanacak. Bak bu çok önemli ve dikkatli bir kısım. Anlaştık mı? Evet, özetle toparlayacak olursam sevgili Başak ve yükselen Başaklar bu hafta mükemmel olma haftası değil. Evet, sizi artık o konfor alanının dışına çıkartıyor retro. Esnek olma haftası diyorum. Bir şeyler aksıyorsa bu bir yıkım olarak görmüyoruz. Düzenleme sinyali olur mu? Aksayan yerleri ne yapıyoruz? Düzenliyoruz, toparlıyoruz ve sonunda ne oluyoruz? Elbette mutlu oluyoruz. Evet, gelelim gökyüzünün en zarif ama bu hafta bence en çok köşeye sıkışmış hisseden ismi terazileri. Evet sevgili terazi, senin için bu hafta orta yolu bulma meselesi biraz böyle rayından çıkabilir. 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu başladığında o her şeyi alttan alan aman ağzımın tadı kaçmasın diyen yanın bu sefer isyan bayrağını çekebilir. Hafta ortasından itibaren özellikle sosyal çevrende veya işbirliği yaptığın kişilerle böyle aranda ben aslında bunu istememiştim dediğin anlar artabilir. Şöyle düşün. Arkadaşlarına bir plan yapıyorsun. Aslında hiç gitmek istemediğin bir yere sırf onlar istiyor diye tamam diyorsun. Ama yola çıkacaksın. O yerin kapalı olduğunu ya da böyle rezervasyonun silindiğini öğreniyorsun değil mi? İşte bu hafta Merkür sana ne diyor biliyor musun? Terazi, başkası için yaptığın planlar bu hafta seni zorlar. Gel sen kendi isteğine odaklan. Ne kadar güzel değil mi? Evet, para ve ortaklıklar konusuna da gelirsek hani böyle nasıl olsa hallederiz diyerek böyle üstü kapalı geçmiş olduğun hani böyle borç alacak mevzuları ya da böyle ortak harcamalar var ya, işte onlar bu hafta böyle masaya çat diye düşecek. Bir arkadaşına verdiğin borcu istemekten çekiniyor olabilirsin ya da ortak bir harcamada böyle senin payına düşenden fazlasını ödediğini fark edebilirsin. Ya kendini de burada lütfen enayi durumuna düşmüş gibi hissetme. Çünkü bu hafta hani ayıp olur diye susmuş olduğun her rakam Mart ayında maalesef senin bütçeni delip geçecek. Tamam mı? Gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe. Şimdi Merkür ve Venüs senin yönetici gezegeninle evet kavuşuyor. Bu kavuşum sende böyle tamamen kendi konforunun ve hakkının peşine düşme etkisi yaratacak. Cumartesi günü birilerine böyle hayır demenin aslında o eşsiz hafifliğini tadabilirsin. Bak bir kere bunun tadına varırsan da devamı gelir bence. Evet, ikili ilişkilerde ise mesela böyle kavga çıkarmak değil de mesele aslında netlik. Yani partnerine ya da yakın dostuna senin ne istediğini anladım. Peki benim ne istediğimi biliyor musun diye sorma vaktin gelmedi mi? Bence geldi. 26 Şubat Perşembe'den itibaren böyle kuracağın cümleler, ilişkideki dengeleri sonsuza dek bak değiştirebilir. Çok önemli detaylar. Res çekmiyorsun ama kendi sınırını da çok net bir şekilde çiziyorsun, tamam mı? Özetle terazi sizin için bu hafta ne biliyor musun?
kendini temize çekme haftası. Ve geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Evet, belki de haftanın en gizemli, aslında en kazançlı çıkan ismi, biliyor musun? Evet sevgili akrep, herkes böyle Merkür Retrosu'ndan böyle kaçacak delik arıyor, değil mi? Ama sen bu enerjiyi bir maden arama çalışması gibi kullanabilirsin. Evet bak, senin için çok önemli bir hafta. 26 Şubat Perşembe günü retro başladığında senin için o sis perdeleri kalkıyor ve asıl manzarada mis gibi görünmeye başlıyor. Hafta ortasından itibaren özellikle böyle vaktinde hani bundan bir şey çıkmaz deyip de böyle kenara attığın bir fikir, bir düşünce, bir proje ya da ne bileyim bir yatırım böyle tekrar radarına girebilir. Merkür sana ne diyecek biliyor musun? Sevgili akrep, vaktinde ekmiş olduğun tohumlara şöyle dön de bir bak. Bazıları dev çınarlara dönüşmüş diyecek. Bak, bunlar sizin için gerçekten çok önemli ve güzel detaylar. Bu hafta yeni bir işe girmek yerine ya elindeki mevcut işin içindeki o gizli cevheri bulmaya odaklan, senin için en güzel kazanç, tamam mı? Daha da fazlasını isteme. Finansal konularda ise beklediğin bir paranın gecikmesi seni sinirlendirmesin, olur mu? O gecikme aslında senin daha karlı bir hamle yapman için sana zaman kazandırıyor. Anlaştık mı? Eskiden kalma bir vergi, sigorta ya da banka meselesini bu hafta böyle tereyağından kıl çeker gibi halledeceksin. Bu da güzel bir şey. Şimdi gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe. Merkür ve Venüs, evet, kol kola. Evet, sana da geldi tabii haliyle. Senin için bu duygusal bir yatırımın hasadı aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani belki bir dostuna, bir iş arkadaşına ya da hayatındaki kişiye vaktinde öyle bir destek verdin ki, öyle bir iyilik yaptın ki işte o kişi cumartesi günü kapını bambaşka bir değerle çalabilir. Yani ne demişler? İyilik yap, karşılığını bul. Evet, bu bir aslında itiraf olabilir, büyük bir destek teklifi de olabilir. Akrep için aslında bu hafta görülme ve takdir edilme haftası. Hadi yaşadınız dedim size, güzel bir hafta sizler için. İlişki ve sosyal bağlardaysa kimin kara gün dostu olduğunu, kiminse sadece rüzgar estiğinde yanında durduğunu zaten bu hafta böyle bir ajan gibi çözeceksin. Ama bu sefer bunu böyle birilerini hayatından çıkarmak için yapmayacaksın. Bak, bu çok önemli bir detay. Yanında kalanların kıymetini artırmak için yapacaksın. Yani gerçekten değerli olanları yanında tutacaksın. Ve özetle akrep, bu hafta senin için derinlik sarhoşluğu değil de derinlik kazancı haftası diyebilirim. Gerçekten haftayı güzel kapatıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Evet, gelelim ufuklara bakmayı seven, değil mi? Yerinde duramayan yaylara. Sevgili yay, kemerlerini değil de bu hafta böyle direkt frenlerini kontrol etmen gerekiyor. 26 Şubat Perşembe günü, evet, Merkür Retrosu başladığında senin o meşhur macera arayan yanın var ya, hani yerini böyle her şeyi yakıp yıkma ya bırakabilir, tamam mı? Yani senin için bu hafta böyle tam bir sabır sınavı. Hafta ortasından itibaren hayatında sanki böyle her şey el birliğiyle seni engelliyormuş gibi hissedebilirsin. Şöyle düşün, çok önemli bir yolculuğa çıkacaksın ama tam kapıdan çıkarken arabanın lastiğinin böyle patladığını fark ediyorsun. İşte bu hafta hayat sana tam olarak da bunu yapacak. Sen hızlıca halledelim dedikçe böyle işler düğüm olacak. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerin ya da resmi evrak beklediğin yerlerde sistem hatası biraz canını sıkabilir. Ve tabii ki kariyer hayatında da diline hakim olman gerekiyor. Bak, çok önemli bir hafta senin için. Çok önemli bir dönüm noktasındasın. Patronuna veya yöneticine böyle doğruları söylüyorum diyerek öyle bir cümle kurarsın ki ay bir bakmışsın ipler tamamen kopmuş. Bak, bunun geri dönüşü yok. Aman diyorum. Res çekmek, böyle masaya vurup ben gidiyorum demek bu hafta sana gerçekten, evet, belki biraz çekici gelecek, hani haklısın ya, ama dürüst olayım mı? Bu hafta vermiş olduğun işte o radikal istifa kararı ya da neyse işte o sert çıkışlar Mart ayında sana ne diyecek biliyor musun? Ya da ne dettirecek? Ben ne yaptım? Ya işte bunu demek istemiyorsan, haklıyken haksız duruma düşmemek için o sözü söyleme. Yani o son sözü lütfen söylemeyi bu hafta yapmaya, ertele. Haftaya bırak. Gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe. Merkür ve Venüs, evet, kol kola sana da geldi. Senin için bu eskiden evet çok yakın olduğun ama böyle saçma bir sebeple hani araya mesafe koyduğun eski bir dost vardır, eski bir arkadaş vardır, değil mi? Hepimizin hayatında vardır. İşte cumartesi günü böyle birden telefon alabilirsin ya da ne bileyim ortak bir tanıdık aracılığıyla o kişinin sana
selamı gelebilir. Ama dikkat et, olur mu? Yani o zeytin dalını hani uzatıyor ya karşı taraf. Sen şöyle düşün. Zaten sen hatalıydın ama neyse diyerek başlarsan işte o dalı ne yaparsın? Kendi eline kırarsın. Günlük yaşamında özellikle böyle evdeki elektroniklerle imtihanın olabilir. Televizyonun ayarı bozulabilir. İnternetinin ne bileyim işte önemli bir toplantı sırasında kesilebilir. Ya sakin kalacaksın. Ha bir de şöyle sakın ha sakın, bak bunu da belirtmem lazım. Aile grubuna ya da ne bileyim eşine atacağın o sitem dolu mesajların var ya ay onları hemen yazıp gönderme. Hemen böyle basma, gönderme. Önce şöyle bir su iç, tamam mı? Bir derin nefes al. Şöyle bir otur, bir daha oku. Hatta o mesajını sil, daha sakin kafayla yeniden yaz, olur mu? Evet sevgili yaylar, gerçekten sizin için çok önemli bir hafta. Aman aman diyorum, bu hafta senin için haklı olma haftası değil, huzurlu olma haftası. Kendi doğrularını başkalarının kafasına böyle vurarak anlatmaya çalışırsan ne olur? Sadece yalnız kalırsın. Evet sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Evet gelelim gökyüzünün aslında en ağırbaşlı, en çalışkan ama bu hafta yükü tabii ki omuzlarında en çok hissedecek olan ismi diyebilirim. Evet sevgili Oğlaklar, sen plan yapmadan nefes almazsın bile değil mi? Ama 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu başladığında senin o meşhur ajandan sana şakalar yapmaya başlayabilir. Hafta ortasından itibaren özellikle cüzdanındaki paradan böyle çok kağıt üzerindeki paralar canını sıkabilir. Yani şöyle düşün, tam bir ödemeyi yaptığını sanıyorsun ama sistemdeki bir hata yüzünden o para karşı tarafa gitmiyor. Tamam, böyle aksaklıklar yaşanabilir. İşte bu hafta böyle hani incir çekirdeğini doldurmaz ama hani sinir bozan finansal pürüzlerle de uğraşabilirsin. Perşembeden itibaren ise büyük bir yatırım yapmak, hadi şu arsayı, evi alayım diye böyle imza atmak ya da yeni bir kredi kartı başvurusunda bulunmak için sanıyorum hiç de uygun bir zaman değil. İş hayatındaysa ciddiyetin yanlış anlaşılabilir. Sen işini evet en iyi şekilde yapmaya çalışırsın. Kurduğun o mesafeli cümleler üstlerin veya iş arkadaşların tarafından böyle soğuk bir savaş ilanı gibi algılanabilir. Yani yanlış anlaşılmalara çok açık bir zaman dilimi sizler için. Özellikle 26 Şubat Perşembeden itibaren iş yerindeki hani o ortak WhatsApp grubunuz vardır ya da ne bileyim resmi yazışmalara da ne olur dikkat edelim, olur mu? Gerçekten yanlış anlaşılmalara oldukça müsait bir hafta sizler için. Gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe, Merkür ve Venüs'ün kavuşumuna. Şimdi senin için vaktinde hakkı yenmiş bir emeğin iadesi demek bu hafta. Yani iş yerinde vaktinde kimsenin görmediği o ekstra çaban için böyle birinden beklemediğin bir teşekkür diyebilirsin. Bu kadar yoğunluğun arasında güzel bir cümle değil mi? Birine böyle patlayıp da yeter artık ya her şeyi ben yapıyorum diye böyle res çekmek istersen bu cümleyi unut derim yani. Böyle sert bir cümleyle giriş yapma, olur mu? Çünkü bu hafta böyle çekeceğin resler Mart ayında senin üzerinde böyle daha büyük bir yük olarak kalacak. Evet, belki de haftanın en kritik uyarısı şu. Geçmişte birine böyle hallederiz, bakarız deyip geçiştirdiğin bir konu varsa o kişi cumartesi günü böyle elinde o sözün ekran görüntüsüyle, bak bunlar çok önemli, ya da hatırlatmasıyla karşına çıkabilir. Yani mahcup olmak istemiyorsan dürüst olacaksın ve karşı taraftan zaman isteyeceksin. Tamam? Özetle Oğlak, bu hafta senin için böyle envanter sayımı haftası. Evet, maalesef hayatındaki eksik evrakları, tutulmamış sözleri ve yarım kalan kuralları lütfen gözden geçir. Gökyüzü sana ne diyecek? Temelin sağlam ama harcında maalesef acık çatlaklar var. Onları doldurursan hayat daha güzel olur diyecek. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, şimdi bu hafta gökyüzü senin o her şeyi rasyonalize eden, mantıklı olanı budur diyen tarafını böyle bir sınavdan geçirecek. 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu başladığında senin için mesele sadece yanlış giden bir e-posta olmayacak ki, bizzat insan iradesi olacak. Hafta ortasından itibaren özellikle yakın çevre ve akraba ilişkilerinde böyle ihale kalması durumuna da hazırlıklı ol, olur mu? Mesela akrabaların ya da iki yakın dostun böyle bir konuda sorun yaşayabilir. Sen de ya yapmayın ne oluyor çok ayıp, hani ortada bir yanlış anlaşılma var deyip araya gireceksin değil mi? Sonuç ne olacak biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Onlar barışacak, araları iyi olacak. Kötü sen olacaksın. Benden sana söylemesi. Perşembeden itibaren kimseye hakemlik yapma derim ben. Kimsenin arasında bulmaya çalışmam. Ev veya aile hayatında da durum aslında masraflı olabilir. Yani eşinle ya da böyle ev arkadaşınla mutfak masrafı, çocukların okul taksidi, tadilat parası gibi konular
konularda tamam hallederiz dediğin her şey bu hafta böyle krize dönebilir. Sen yaza hallederiz demişsindir. Hani klasik erkek bakışı. Karşındaki de hayır şimdi halledilecek diye sana hatırlatır. Evet, ortak bütçelerde böyle banka dekontlarını ve eski konuşmaları önceden hazırla derim ben. Benim hafızam kuvvetlidir sakın deme, olur mu? Çünkü retro döneminde rakamlar vallahi yer değiştirir. Sen de şaşar kalırsın. Gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe. Şimdi Merkür ve Venüs evet kavuştu. Senin için bu. Vaktinde elini taşın altına koymadın ya da birine vermiş olduğun sözün faturası demek. Belki böyle bir kuzenin, belki bir kardeşin, hani sen o zaman bana söz vermiştin, şu işimi çözecektin diye böyle en umulmadık zamanda böyle kapını çalabilir. Cumartesi günü birilerine böyle yardım etmek isteyeceksin. Evet, güzel, hani ruhunda var bu, ama dikkat et derim. Neden? Çünkü yapacağın iyilik ömür boyu üzerine yapışacak bir göreve de dönüşebilir. İş ve kariyer hayatında ise böyle tam bir çok özür diliyorum ama patates operasyonu var. Ofiste ya da böyle iş yerinde birinin yapamadığı işi sen zekisin, sen hızlısın, böyle 2 dakikada toparlarsın diyerek senin kucağına bırakabilirler, biliyor musun? O işi kabul ettiğin an işte o işin tüm geçmiş hataları da maalesef ne olacak? Senin üzerine kalacak. Benim uzmanlığım değil ya da şu an meşgulüm diyebilirsin, tamam mı? Bu hafta seni kurtaracak anahtar cümle bu. Evet sevgili Kova, bu hafta senin için İnsanlara mesafe koyma haftası. Anlaştık mı? Bak, araya girmiyorsun, kötü sen olursun. Bak, gökyüzü ne diyor? Hayır demen için seni ben değil gökyüzü zorluyor. Anlaştık mı? Hayır demelisin. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet, bu hafta belki de Merkür senin burcunda retro yapıyor değil mi? Ama bu senin için eyvah değil ki. Nihayet haftası. Oh be. Nihayet 12 burcu tamamladık. Yüzümüzün güldüğü burç. Evet sevgili balıkta oldu. Çünkü bu retro senin o naifliğinden dolayı böyle başkalarına işte kaptırdığın böyle ne varsa böyle hepsini tek tek sana geri getirmek için geliyor, biliyor musun? Haftanın şanslı olmasının sebebi tam olarak da bu. Yani hak ettiğini alıyorsun. Yaşasın. 26 Şubat Perşembe günü retro başladığında hayatında böyle mucizevi geri dönüşler başlayabilir. Vaktinde bir işe niyetlenmişsindir de bütçe yetmedi ya da başkasını seçtiler diye böyle olmamıştı. Ya da ne bileyim işte hani o kapı bu hafta tekrar çalınabilir mi diye düşündüğün anlar oldu değil mi? Evet, işte o kapı bu hafta tekrar çalınabilir. Ya da vaktinde sattığın ama pişman olduğun bir eşyanı, aracını çok daha iyi şartlarda geri alma şansı yakalayabilirsin. Bu hafta vazgeçtim dediğin her güzel şeyin aslında seni beklediğini de göreceksin, biliyor musun? Mali kısımlarda ise beklenmedik bir ferahlama var. Belki böyle bir devlet dairesinden gelecek bir iade, belki unutulmuş bir banka hesabı, belki de hiç beklemediğin bir yerden gelecek bir miktar para. 26 Şubat Perşembe ile 1 Mart Pazar arasında cüzdanına böyle giren para alın terinden çok nasip parası olacak. Bak, bunlar sizin için gerçekten çok güzel şeyler. Gelelim 28 Şubat Cumartesi gününe. Merkür ve Venüs senin burcunda evet kavuşuyor. İşte burası haftanın zirvesi, biliyor musun? Bu kavuşum sana hayatının fırsatını böyle bir tepside sunabilir. Hiç beklemediğin bir anda bir ortama girersin ve orada tanıştığın birisi hayat yönünü tamamen değiştirecek o teklifi yapabilir. Evet, cumartesi günü sadece akışta kal, plan yapma derim. Sadece gelen tekliflere neden olmasın de. Evet, şansın dışarıdan değil, tamamen senin içinde. Anlatabiliyor muyum? Bunu da zaten bil artık. Evet, insanların seni sessiz ve sakin sanıp böyle üzerine gelmeye çalıştığı o dönemlerin artık bitiyor. Bu hafta öyle bir cümle kurarsın, öyle bir duruş sergilersin ki çevrendeki o dominant tipler bile sana saygı duyup böyle önünde eğilebilir. Kendini baştan yaratmana gerek yok. Sadece senin olanı istemen zaten yeterli. Sevgili balık, bu hafta senin için iade-i itibar haftası. Para, şans ve değer sana böyle koşarak geliyor. Gökyüzü sana sen çok sabrettin, şimdi meyvelerini toplama vakti diyor. Hadi bakalım, şansınız bol olsun. Evet, 23 Şubat 1 Mart haftası bize şunu hatırlatıyor. Hayat bazen hızla değil fark ederek ilerler, değil mi? 26 Şubat Perşembe günü Merkür Retrosu başlıyor. Evet, yani kelimeler, kararlar, planlar hepsi testten geçiyor. Ama bu bir ceza haftası değil. Bu hafta geri dön ve bak haftası. Yanlış yaptığın için değil, eksik bıraktığın için. Anlaştık mı? 28 Şubat Cumartesi günü Merkür ile Venüs kavuştuğunda işin içine kalp de giriyor. Değer verdiğin şeyler, verdiğin sözler, taşıdığın yükler hepsi biraz daha görünür oluyor.
kimin için ikinci şans, kimin içinse sabır sınavı. Evet, bu hafta acele eden yorulur, rest çeken pişman olur ama durup düşünen de elbette kazanır. Şimdi kendine şu soruyu sor, olur mu? Gerçekten neyi düzeltmem gerekiyor ve hangi konuda artık daha net olma zamanı? Gökyüzü seni korkutmak için değil, bilinçlendirmek için yavaşlatıyor. Haftayı sakin ve kontrollü ve farkındalıkla geçir, olur mu? Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.